Merhabalar, Anime Kazan'ın yeni bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu haftaki Film Cuması podcast bölümümüzün konusu filmi John Wick 4. Yönetmen Chad Stahelski, telaffuzundan tam emin değilim. Chad Stahelski'nin 2023 yılında çıkan serinin 4. filmi. Şöyle başlayalım. Yani geriye dönüp şu geçen hemen hemen 10 yıllık zamana bir bakıyorum da yani insan bir nereden nereye diye düşünüyor açıkçası. Yani şöyle, ilk John Wick filmi 2014 yılında gösterime girdiğinde evet bir aksiyon filmi izledik ama düşük bütçeli olarak adlandırabileceğimiz bir yapımdı. Tabii elbette Hollywood standartlarında düşük bir bütçeden bahsediyoruz. Ama öyle efsanevi, ikonik bir şeye dönüşmesinin, yani anlatılan öyküden bir seri, bir evren doğmasının beklendiğini pek sanmıyorum. Ya bence düşünce şuydu. Hadi ucuz yollu veya B sınıfı bir Hollywood aksiyon filmi yapalım. İçinde bol bol şiddet ve ölüm olsun. Yani bir kişi onlarca kişiyi tek başına haklasın. Zaten öyle aman aman görsel efektler falan da kasamayız, kullanamayız. Çünkü bütçemiz kısıtlı. Yani bari başrole Keanu Reeves gibi ismi ünü olan bir oyuncu koyalım. Yanına da birkaç tane daha bilindik yüz koyduk mu oradan yürür gideriz. Yani ancak ilk film bizim için birçok şeyi değiştirdi diyebilirim. Ve neredeyse tüm dünyanın severek izlediği bir şiddet güzellemesini hayatımıza soktu. Yani düşünün, aksiyon filmi denildiğinde artık birçok kişinin ilk düşüneceği, ilk aklına gelen filmlerden birisi bence John Wick olacaktır. Bu seriyi ikonik, kült olarak adlandırmak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Peki bunu nasıl yaptı John Wick bu seri? Bir kişi intikam için onlarcasını öldürür meselesi aslında yılların klişesidir. Ama John Wick bu klişeye taze bir soluk getirdi. Aslında arka planda çok daha derin olmakla birlikte yani eski hayatını geride bırakmaya çalışan, bunu da eşinin desteğiyle yapan bir adam var karşımızda. Ve bu eski hayat da öyle senin benim yaşadığımız cinsten değil. Ama temelde çok basit bir motivasyon ile intikam meleğine dönüşen bir adam izliyoruz. Birileri bir adamın evine girer. Güzel arabasını çalıp onu bir güzel pataklar ve üstüne de köpeğini öldürür. İşte bu olay 4 filme yayılan bir macerada yüzlerce kişinin ölmesine sebep olur. Yani kısacası kimin evine girdiğinize, kime çattığınıza dikkat edin. Her an karşınıza bir John Wick çıkabilir. Yani eşini kaybetmiş ve köpeğinin ölmesiyle de yaşamaya dair son umut kırıntısını da yitirmiş depresif bir koca ile başlayan öykümüz bizi alıp dünyayı yöneten karanlık ailelerin, mafyaların ve kendi kanunları ve ekonomileri olan suikastçıların dünyasına taşıdı. Ve biz bu dünyayı açıkçası çok sevdik. Önümüzdeki dönemde de seriye bağlı 2 film ve 1 dizi projesi daha yolda bu arada. Bunu da bir dipnot olarak geçmiş olayım. Peki tam olarak neden sevdik bu seriyi? Açıkçası bize şiddeti sonuna kadar verdiği, şiddet hazımızı doyurduğu için diyebilirim. Evet, şiddet hayatımızın bir parçası, tıpkı cinsellik gibi. Ama biz genelde bunlar yokmuş gibi davranırız. En azından toplum içinde, kanunlar önünde. Yine de öfke ve haz tam olarak bastıramayacağımız duygular olduğu için de bir noktada tatmin edilmeye ihtiyaç duyuyorlar. Ve bu noktada da sinema ve özellikle de popüler sinema devreye giriyor. Popüler sinema seyircisine izlediği karakterle özdeşleşme imkanı verir. Kısacası filmi izlerken hepimiz birer John Wick oluruz. John Wick üzerinden dolaylı bir öfke boşalımı, haz ve rahatlama yaşarız. Bu bağlamda da ne kadar klişe olursa olsun estetize şiddeti bize göz alıcı bir şekilde sunduğu sürece John Wick evreni sonu gelmeyecek bir potansiyel barındırıyor içinde. Peki özelde bu film nasıldı? Şöyle söyleyebilirim ki John Wick serisi aksiyonu ve estetize şiddeti her filmde katlayarak ilerleyen bir eğlence sunuyor bize ve dördüncü filmde de kesinlikle izleyeni aksiyona, tempoya ve şiddete doyuruyor. Serinin en uzun süresine sahip bu filmde birçok aksiyon ve şiddet sekansı var ve üstelik bu defa karakterimiz tam anlamıyla dünyayı dolaşıyor diyebilirim. Sürpriz kaçıran spoiler vermek istemiyorum ama en azından favori sekanslarımı sizinle paylaşabilirim. Öncelikle favorim kesinlikle finale doğru gerçekleşen Paris sekansıydı. Yani kelimenin tam anlamıyla Paris'i kana bulayan bir sekanstı.
İkinci sıraya ise John Wick ile Scott Adkins tarafından canlandırılan Killa karakterinin kapıştığı Berlin'deki gece kulübü sekansını koyuyorum. Üçüncü sıraya ise kesinlikle Osaka Continental sekansına ait. Bilemiyorum. Belki size göre bu sekanslar değişebilir ama ben Japon kültürünü oldukça seven birisi olarak kesinlikle üçüncü sıra hakkımı Osaka'dan yana kullanacağım. Elbette sekanslar ve sahneler dışında genişleyen oyuncu kadrosu da bir başka göz alıcı nokta filme dair. İlk film oyuncu kadrosu, ya ilk filmin oyuncu kadrosunu düşünüyorum da kısıtlı bir oyuncu kadrosu ile bize sunulan bir öykü vardı. Yani şimdi ise o kadar çok isim filmde yer alıyor ki bu bakımdan görsel bir şölen izliyoruz aslında. Yani sözün özü, ben bu filmden gerçekten keyif aldım. Aksiyon film severleri de yani kesinlikle öneririm. Daha ayrıntılı konuşamıyorum çünkü sizin için filmin büyüsünü kaçırmak da istemiyorum. Yani son olarak bir şey eklemek istiyorum. Ya bu film özelinde sevdiğim bir ayrıntı var. Bilmiyorum daha önceki filmlerde de değinilmiş miydi ama bu filmde şu özellikle dikkatimi çekti. Yani şöyle ki bize John Wick'in intikam mücadelesinin çevresine verdiği zararı da gösterdiler. Evet, bir köpek öldü, bir araba çalındı ve sonunda John Wick ile High Table arasında bir kan davası başlayıp yüzlerce kişi öldü. Ama ölenler sadece John Wick'in düşmanları değildi. Yani aynı zamanda ona yardımcı olmaya çalışan dostları da bu süreçte zarar gördüler, kayıplar verdiler. Yani bunu sadece dostlar olarak da düşünmemek lazım. Dost olsun, düşman olsun. Ölen herkes birilerinin kardeşi, annesi, babası ya da sevgilisiydi. Ya kısacası karşımızda şiddeti doğurur temalı bir öykü var. Evet, bu serinin olayı bize şiddet güzellemesi sunup haz vermek. Ama yine de kısacık da olsa bu şiddetin yıkıcı etkilerine değinmiş olmaları güzel bir yan. Neyse işte. İzleyecek herkese şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Bir sonraki Film Cuması podcast bölümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.